İslam'da kadın hakları konusunu tartışalım. Oxford Sözlüğü'ne göre kadın hakları, erkeklerinkine eşit yasal, ekonomik ve sosyal haklardır. İslam'da kadın haklarına bakmadan önce, bir hayatın kadınlar tarafından nasıl yönetilmesi gerektiğine dair modern kategorik ifadeleri bir kenara bırakmalıyız. Başkalarının söylediklerine inanmadan önce zekanızı kontrol etmelisiniz. Çünkü çoğu zaman zihnimiz sapabilir. O zamanın büyük bilginlerinin ayın ışığının kendi ışığı olduğunu düşündüğü bir zaman olduğu gibi. Ama şimdi ayın ışığının güneşten yansıyan ışık olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde, sonucunuzu medyanın çoğunlukla İslam'da kadın hakkını nasıl tasvir ettiğine göre yerleştirirseniz, İslam'da kadın haklarının boyun eğdirildiğini hissetme ihtimaliniz var. Bugün dünya nüfusunun %20 ila 25'i Müslüman. Bazı Müslüman toplumlar İslam'ın öğretilerine yakındır. Bazı Müslüman toplumlar İslam'ın öğretilerinden uzak iken, öyleyse, bir kişi İslam'daki kadın haklarını yargılamak istiyorsa, Müslümanların ne yaptığına veya Müslüman toplumun ne yaptığına bakarak yargılamamalılar. Bunu İslam'ın otantik kaynaklarına göre yargılamalılar. İslam'ın otantik kaynakları Kur'an ve otantik hadistir. Kur'an, Allah'ın son ve son vahyidir. Otantik hadis, İslam'ın son elçisi Hz. Muhammed'in öğretisidir. Şimdi, yukarıda bahsedilen otantik kaynaklara dayanarak İslam'da kadın haklarına bakacağız. İslam'da kadın hakları konusunu genel olarak 6 kategoriye ayırdım. 1. İslam'da kadınların manevi hakları. 2. İslam'da kadının ekonomik hakları. 3. İslam'da kadının sosyal hakları. 4. İslam'da kadınların eğitim hakları. 5. İslam'da kadının yasal hakları ve 6. İslam'da kadınların siyasi hakları. Kur'an'da ve sahih hadislerde bu kategorileri detaylı olarak açıklamak için birkaç ayet vardır. Ancak anlaşılmasını kolaylaştırmak için her kategoriyi sadece bir veya daha fazla ayet ile açıklamaya çalışacağım. Önce İslam'da kadınların manevi haklarına bakacağız. Cennet sadece erkekler içindir. Müslüman olmayanlar arasında İslam hakkında yaygın bir yanılgıdır. Bu yanlış anlama, Kur'an ayetleriyle kolayca açıklanabilir. Nisa suresi 4. bölüm 124 numaralı ayet diyor. Bir erkek veya kadının imanı varsa ve iyi işler yapıyorsa, onlar kesinlikle cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacak. Yukarıdaki ayeti okuyarak, İslam'da kadın ve erkeklerin manevi görevlerinin aynı olduğunu anlıyoruz. Yani kadın olarak Allah'a inanarak ve salih amellerle cennete girmek onun hakkıdır. Şimdi İslam'da kadınların ekonomik haklarına bakalım. İslam'da kadın mali olarak güvendedir. Evlenmeden önce ona bakmak baba ve kardeşinin sorumluluğundadır.
Evlendikten sonra ona bakmak kocasının ve oğlunun sorumluluğundadır. Nisa suresi 4-34. ayette bahsedilmektedir. Erkekler, kadınların bakıcılarıdır ve onları maddi olarak desteklemekle sorumludur. Ayrıca, Nisa suresi 4. bölüm 4. ayet diyor, evleneceğiniz kadınlara hediye olarak bir çeyiz verin. Evlilik sırasında geline damattan para veya mal olarak hediye verilir. Damadın verdiği bu hediyenin adı, mahar olarak adlandırılır. Ayrıca İslam'da kadının miras almasına izin verilir. Detayları Nisa suresinin 4 numaralı 11 ve 12 numaralı ayetlerinde belirtilmiştir. Ve kadınların miras kalan servetten paylarını veya kazandıkları parayı aileye harcamasına gerek yoktur. Çünkü onlara maddi olarak bakmak erkeklerin sorumluluğundadır. Dolayısıyla İslam'da kadınlar mali olarak güvendedir. Çalışarak para kazanmak isteyen bir kadının uyması gereken belirli kurallar da var. Ama bu farklı bir konu. Yani bir kadın olarak, erkeğin maddi desteğini almak onun hakkıdır. Şimdi İslam'da kadınların sosyal haklarına bakalım. İslam'da kadınların sosyal haklarını 4 alt kategoriye ayırdım. Birinci İslam'da kızın hakları. İkinci İslam'da kadının hakları. Üçüncü İslam'da annenin hakları ve dördüncü İslam'da kız kardeşin hakları. Önce İslam'da kızın haklarına bakacağız. Nahl suresi 16. bölüm, 58. ve 59. ayetler diyor. Bir kız çocuğunun doğumunun utanç verici olduğunu düşünenler ya da onu öldürmeyi düşünenlerin yargıları kötüdür. ...3670 numaralı Sünen İbn Mas hadisinde sahih bir hadis vardır. Orada Hz. Muhammed, iki kızını sevgi ve şefkatle büyüten cennete girecektir, dedi. Öyleyse kızı olarak, ebeveynleri tarafından özenle ve sevgiyle yetiştirilmek onun hakkıdır. Şimdi, İslam'da kadının haklarına bakacağız. Nisa suresi 4. bölüm 21 numaralı ayet diyor. Evlilik, koca ve karı arasındaki kutsal bir sözleşmedir. Ve Nisa suresi 4. ayet 19 numaralı ayete göre, evlilik için gelinin izni zorunludur. Ayrıca Nisa suresi 4. bölüm 19 numaralı ayet diyor. Ondan hoşlanmasanız bile karınıza nezaketle davranın. Yani bir eş olarak, kocası tarafından eşit bir hayat arkadaşı olarak muamele görmek onun hakkıdır. Şimdi, İslam'da annenin haklarına bakalım. İsra suresi 17. bölüm 23. ayet diyor. Ebeveynlerinize uff bile demeyin. Ayrıca, An'ım suresinde 6. ayet 151 numaralı ayet diyor. Ailene karşı nazik ol. 3106 sayılı Cihat kitabı hadislerinde sahih bir hadis bulunmaktadır.
Orada Peygamber Muhammed, annenin ayaklarının altında cennet yatıyor, demiştir. Yani anne olarak çocukları tarafından daha fazla sevgi ve şefkatle muamele görmek onun hakkıdır. Şimdi, İslam'da bir rahibenin haklarına bakalım. Tevbe suresi 9. bölüm 71. ayet diyor. İnanan erkekler ve kadınlar birbirlerinin destekçileridir. Birbirlerini iyilik yapmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya ve Allah'a ve Resulüne itaat etmeye teşvik etmelidirler. Ayrıca birbirlerini kötülüğü yasaklamaya teşvik etmeliler. Demek ki, inanan erkekler ve kadınlar birbirleriyle akraba olmasalar bile bir erkek ve kız kardeş gibi sosyal olarak birbirlerini desteklemeleri gerekir. Yani bir kız kardeş olarak, erkek kardeşinden sosyal destek almak onun hakkıdır. Şimdi İslam'da kadınların eğitim haklarını tartışalım. Allah'ın Kur'an'da bütün insanlığa vahyettiği ilk hidayet namaz, hayır veya oruçla ilgili değildi. Ama ikra hakkındaydı. İkra okumak, ilan etmek, tekrarlamak demektir. Kur'an bunu İkra suresi 96. ayet 1. O halde Allah'ın Kur'an'da verdiği ilk hidayet okumaktı. Hem erkek hem de dişiye yönelikti. Ayrıca İbn Mace hadisten 224 numaralı sahih bir hadis söyler. Her Müslüman erkeğin veya kadının eğitim alması zorunludur. Ve Sahih Buhari'yi okursak, Hz. Muhammed'in sadece kadınları eğitmek için özel zaman ayırdığını öğreniriz. Ayrıca özellikle kadınları eğitmek için sahabeler gönderdi. Bu nedenle, cehalet günlerinde bile bilim adamı olan birçok büyük kadın örneği vardır. En iyi örnek Ayşe bint Abi Bekir'dir. 88'den fazla farklı alim öğretmiştir ve 2210'dan fazla hadis onun yetkisiyle anlatılmıştır. Bir diğer örnek ise en entelektüel kadın ve bilgili kadın olarak kabul edilen Ümmü Salma'dır. Diğer bir örnek ise çok bilgili bir kadın olarak kabul edilen Fatıma bint Kays'dir. Bir başka örnek de en entelektüel kadın olarak kabul edilen Safiye'dir. Bir başka örnek ise otorite ve zeki bir kadın olarak kabul edilen Ümmü Süleyman'dır. Bir başka örnek, İmam Şafii dahil birçok alim öğreten Siyeda Nafisa'dır. Bir başka örnek, İmam Malik de dahil olmak üzere birçok alimi öğreten Ayşe bint Sadi bin Abi Vakas'tır. O zamanlar insanlar nadiren eğitiliyordu. Ancak yine de İslam'da büyük alim olan kadınların birkaç örneğini gördük. Yani bir kadın olarak anne babası, erkek kardeşleri veya vasisi tarafından eğitim görme hakkı vardır. Şimdi İslam'da kadınların yasal haklarını tartışalım. İslam'da hukuken erkekler ve kadınlar eşittir. Kısas olarak bilinen eşitlik yasasına göre Bakara suresinde adı geçen 2 numaralı ayet 178 ve 179 diyor. Aynı suç için her ikisi için de ceza aynıdır.
Örneğin bir erkek bir kadını öldürürse o erkek ölüme mahkum edilir ve bir kadın bir erkeği öldürürse o kadın ölüm cezasına çarptırılır. Ayrıca, Maide suresi 5 numaralı ayet 38 gün. Bir hırsızın, ister erkek ister kadın olsun suçlu olduğu kanıtlanırsa, eli kesilmelidir. Ayrıca Nur suresi 24. ayet 2 numaralı ayet diyor. Bir zinanın suçlu olduğu kanıtlanırsa, ister erkek ister kadın olsun, ceza olarak 100 kırbaç almalıdır. Ayrıca Bakara suresi 2 numaralı ayet 282'ye işaret etmektedir. Kadınların tanık olma hakkı vardır. Ayrıca Nur suresi 24 numaralı bölüm 4 numaralı ayet diyor. Kadının iffetine ve alçakgönüllülüğüne karşı suçlamada bulunan ve 4 şahit getirmeyenlere ceza olarak 80 kırbaç ver. İslam, hukuken kadının haysiyetini böyle korur. Bu nedenle, bir kadın olarak, onurlu olmak ve yasalara eşit muamele görmek onun hakkıdır. Şimdi İslam'da kadınların siyasi haklarını tartışalım. İslam'da kadının siyasal otoritesini açıklamak için İslam'ın ikinci halifeliği olan Ömer'in rejimi sırasında yaşanan bir olayı anlatacağım. Musannaf ABD Al-Razzak 10420'de bahsedilmektedir. Mescitteki "maar" ile ilgili bir tartışma sırasında Ömer, kadınlardan evlilik için erkeklerden çok fazla "maar" istememelerini istedi. O sırada mescidin son sırasından bir hanımefendi buna itiraz etti. Ve Nisa suresi 4. bölüm 20. ayetten bahsetmiştir. Allah mahra bir üst sınır koymadıysa, Ömer, onlardan neden bir üst sınır koymalarını istesin, diye sordu. Bunu duyunca İslam'ın ikinci halifeliği Ömer, söylediklerinin yanlış olduğunu kabul etti ve ifadesini hemen geri çekti. Yukarıdaki örnekten, mescidin son sırasından sıradan bir kadının anayasanın ihlaline itiraz ettiğini ve hemen kabul edildiğini görüyoruz. Yani bir kadın olarak fikrini hükümdara sunmak onun hakkıdır. Şimdiye kadar İslam'da kadın haklarına ilişkin tüm kategorileri özgün kaynaklardan gördük. Yukarıdaki tartışma İslam'da kadın haklarına ilişkin kısa bir açıklamaydı. Şimdi İslam'da kadınların birçok ayrıcalığına sahip olduğunu fark etmişsinizdir. Erkekler ve kadınlar fizyolojik, psikolojik, biyolojik ve fiziksel olarak farklıdır. Allah bu farklılıklardan hareketle onlara görevler koymuştur. Bazı görevler aynıdır, bazı görevler aynı değildir. Bazı görevlerde erkekler daha avantajlıdır, bazılarında ise kadınlar daha avantajlıdır. Dolayısıyla Allah, benzerlik ve farklılıklarına göre kadın ve erkeklere aynı görevler ve farklı görevler vermektedir. Uyum ve barış içinde birlikte yaşayabilmeleri için. İslam'da kadın haklarını Kur'an'a ve sahih hadise göre analiz etmenizin nedeni budur.
Mantıken İslam'da kadınların korunduklarını ve boyun eğdirilmediklerini kabul edeceksiniz. Allah'ın rahmeti ve rahmeti yukarıda saydığım tüm şahıslar olsun. Tüm hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.